Merhaba değerli izleyiciler. Teorik minimum serimizin bu bölümünde Einstein-Langevin saati olarak da bilinen foton saatini kullanarak zaman genişlemesini ve Lorentz kuramının harmonik osilatörler bağlamında olan zarif ispatını yapacak ve uzay zamanın dalga taşıyıcı alanı şeklinde teorize edilen eterin varlığını sorgulayan Fizeau deneyini inceleyeceğiz. Evrendeki büyüleyici yolculukta evrene dair mevcut anlayışımızın yolunu açan devlerin omuzlarında duruyoruz. Böyle temel teorilerden biri olan Lorentz teorisi, bugün orijinal haliyle evrensel olarak kabul edilmemiş olsa da uzay, zaman ve madde anlayışımızın evriminde yapbozun çok önemli bir parçasını sağlıyor. Yalnızca bizi görelilik teorisinin doğuşuna götüren tarihi bir paradigma olarak değil, aynı zamanda Albert Einstein'ın bu derin sorulara yönelik devrimci yaklaşımının özünü ortaya çıkaracak bir anahtar olarak da hizmet ediyor. Bu analiz, tanımlanan fenomeni tam olarak anlamak için gerekli olan teorik temelleri, matematiksel modelleri, sembolik temsilleri ve simülasyonları kapsayacaktır. Zaman genişlemesi, Einstein'ın özel görelilik teorisinin temel bir öngörüsü, duran referans sisteminden gözlemlenen zamanın hızı ile bir gözlemciye göre relatif hareket halinde olan bir sistemde ölçülen zamanın hızı arasındaki farktır. Bu etki, ışık hızına yakın hızlarda belirginleşir. Foton saati, zamanı birbirinden d mesafede yer alan iki ayna arasındaki ışık seyahati süresine dayanarak ölçen hipotetik bir saattir. Saatin işleyişi, vakumdaki ışığın sabit hızı üzerine kuruludur. Bu da onu görelilik etkilerini keşfetmek için ideal bir araç haline getirir. Birbirinden d mesafesiyle ayrılmış iki paralel aynadan oluşan ve fotonun bu aynalar arasında zıpladığı bir foton saati düşünelim. Fotonun bir aynadan diğerine çarpıp tekrar geri dönmesi için gereken zaman t, saatin bir tıkını oluşturur. Sabit bir gözlemci için tam bir döngü süresi, yani ışığın bir aynadan çıkıp karşıdaki aynadan sekip tekrar ilk aynaya dönmesi için geçen süre t0 şu şekilde verilir. Hareketli gözlemci açısından ele alacak olursak, bu durum saatin ve dolayısıyla aynaların ve fotonun bir gözlemciye göre sabit v hızı ile hareket ettiği durumdur. Bu durum Pisagor teoremi nedeniyle fotonun hareketi açısından fotonun daha uzun bir yolu, yani L'yi kat etmesini gerektirir. T üssü fotonun hareket halindeki çerçevede aynalar arasında seyahat etmek için harcadığı zaman olduğunda, hareketli çerçevede aynalar arasında bir tur için geçen toplam zaman şu şekilde olacaktır. T üssü ile T0 arasındaki ilişkiyi bulmak için Lorentz dönüşümünü kullanırız. Bu da bir çerçeveden diğerine zaman ölçümlerini dönüştürmek için bir yol sağlar. Bu zaman genişlemesi için aşağıdaki formüle yol açar. Burada T üssü hareket halindeki çerçevede gözlemlenen genişlemiş zaman ve T0 saatin durağan çerçevesinde ölçülen zamandır. Einstein'ın zaman genişlemesi formülü göreceli hız v ışık hızı c'ye yaklaştıkça gözlemlenen zamanın T üssünün sonsuza kadar uzadığını gösterir. Bu bir gözlemciye göre hareket halindeki saatlerin gözlemcinin çerçevesindeki duranlara göre daha yavaş çalıştığını ispatlamaktadır. C'den daha büyük hızlar için formül, fiziksel anlamın çöküşünü ve ışık hızı tarafından belirlenen kozmik hız sınırını vurgular. Bu model özel görelilik tarafından tanımlanan zaman ve hareketin sezgi dışı doğasını göstermektedir. Bu kavramları etkili bir şekilde kavrayabilmek için diferansiyel geometri, Lorentz dönüşümleri ve özel göreliliğin postülatlarına dair sağlam bir anlayış gerekir. Foton saati düşünce deneyi, zamanın genişlemesinin görelilik etkilerini zarif bir şekilde göstermektedir ve teorik fizikte daha karmaşık fenomenleri anlamak için bir temel taş görevi görür. Şimdi de Lorentz kuramının çıkarımlarından bahsedelim. Hendrik Lorentz, elektromanyetik dalgaların yayıldığı, uzayı kaplayan bir ortam olan eterin varsayımıyla işe başladı. Bu adım artık bilimsel camiada geçerliliği olmayan bir önermeye dayansa da, maddenin atomik yapısı ile eterdeki hareketi arasındaki ilişkinin araştırılması açısından temelde yenilikçiydi. Bu teori eter temelli mekaniği ile Einstein'ın özel görelilik teorisinin temelini attı. Einstein etere olan ihtiyacı ortadan kaldırdı ve bunun yerine fizik yasalarının ivmelenmeyen tüm gözlemciler için aynı olduğunu ve gözlemcinin hızı ne olursa olsun boşluktaki ışığın hızının aynı olduğunu öne sürdü. Ancak takip eden devrimci fikirlerin şekillenmesine yardımcı olan şey, Lorentz'in madde ve enerjinin
yüksek hızlardaki davranışına ilişkin içgörüleriydi. Elektron olarak bilinen negatif yüklü parçacıklardan ve bu elektronları çeken pozitif yüklü çekirdeklerden oluşan maddenin kuvvetler yoluyla etkileşime girdiğini fark etti. Elektronlar arasındaki ve elektronlar ile çekirdekler arasındaki çekim ve itmelerden kaynaklanan bu kuvvetler atomları moleküllere ve nihayetinde makroskopik katı nesnelere bağlar. Örneğin bir kristalin kafesini ele alalım. Bu tür bir elektriksel kuvvetlerin dengesi kafesteki ardışık atomlar arasındaki mesafeyi belirler. Böylece kristalin boyutunu içerdiği atomların sayısına bağlı olarak herhangi bir yönde tanımlar. Lorentz bu elektrik kuvvetlerini eterdeki gerilmeler olarak tasavvur etti. Bu yüklü bir parçacık etrafındaki elektromanyetik alanı hesaplamak için James Clerk Maxwell'in denklemleri kullanılarak da modellenebilecek bir fikirdi. Eterde hareketsiz olan bir parçacık için bu alan phi eşittir Q bölü R potansiyeli temsil edilen bir kuvvetten türetilebilir. Burada Q parçacığın yüküdür ve R küresel simetri varsayılarak alanın şiddetinin ölçüsünün merkezdeki parçacığa olan uzaklığıdır. Ancak eterde V hızıyla hareket eden bir yük için hesaplama, kuvvet alanının artık küresel olarak simetrik olmadığını ortaya çıkardı. Bunun yerine yassı bir elipsoidin simetrisini aldı. Çapı harekete dik yönlerde değişmedi. Ancak hareketin yönünde karekök içerisinde 1 eksi V kare bölü C kare faktörü kadar kısaldı. Burada V elektronun hızıdır ve C ise ışık hızıdır. Bu büzülme elektronun eter içindeki hareketinin doğrudan bir sonucudur. En önemlisi bu aynı kısalma bir kristalin atomları ile ilişkili tüm elektrik kuvveti modelini etkiler. Tıpkı eter içinde hareket eden tek bir elektron alanının hareket yönünde daralması ve ona dik yönde değişmeden kalması gibi hareket eden bir nesnenin kolektif elektrik kuvvet modeli de aynı şekilde değerlendirilir. Nesne hareket yönünde karekök içerisinde 1 eksi V kare bölü C kare faktörü kadar fiziksel olarak daralır. Uzunluğu L0 olan hareketsiz bir ölçüm çubuğu düşünün. Bu çubuk uzunluğu boyunca V hızıyla hareket ettiğinde gözlenen uzunluğu L eşittir L0 karekök içerisinde 1 eksi V kare bölü C kare değerine kadar daralır. Lorentz bu çıkarım ile yetinmedi. Ayrıca hareketin zaman ölçüm cihazları veya saatler üzerindeki etkilerini de düşündü. Işığın hızını ölçmek için hem cetvele hem de saate ihtiyaç vardır. Tipik bir saat m x üzeri 2 nokta t eşittir eksi k x t dinamik denklemine uyan harmonik bir osilatör olarak modellenebilir. Burada m saatin kütlesidir. K kuvvet sabitidir ve xt yer değiştirmenin zaman bağlı fonksiyonudur. Böyle bir saatin periyodu bir sistemin mekaniği ile zamansal ritmi arasındaki içsel bağlantıyı vurgulayan, ispatı tahtada gösterildiği şekliyle basit ama derin bir ilişki olan periyot kavramı t eşittir 2 pi karekök içerisinde m bölü k ile verilir. Burada harmonik osilatör için saat denklemini hesapladık ve açısal frekansını kök k bölü m olarak bulduk. Daha sonra buradan saatin periyoduna geçtik ve saatin periyodunu da t eşittir 2 pi karekök içerisinde m bölü k olarak bulduk. Ve buradan elektron için hareket denkleminin değiştirilmiş haline, yani elektronu hızlandırmak için uygulanan kuvvet F eşittir me çarpı a artı lambda a şeklinde olup burada me elektronun hareketsiz kütlesini, lambda ise elektromanyetik kütleyi ve a ise ivmeyi temsil etmektedir. Bu da F eşittir me artı a çarpı lambda şeklinde yeniden yazılabilir. Burada m eşittir me artı lambda hareket halindeki gözlemlenen kütledir. Lorentz kütle teorisine göre bir nesnenin gözlemlenen kütlesinin hızına bağlı olacak şekilde arttığı öne sürülmüştür. Yani m eşittir m0 durağan haldeki kütlesi bölü karekök içerisinde 1 eksi v kare bölü c kare olmaktadır. Elektromanyetik kütlenin hızla değişimi ise lambda eşittir lambda 0 bölü karekök içerisinde 1 eksi v kare bölü c kare şeklinde değişmektedir. Burada lambda 0 hareketsiz haldeki elektromanyetik kütle değeridir. En son olarak da Lorentz'in dönüşümünü zaman genleşmesi olarak ifade edeceğiz. Lorentz dönüşümlerine göre
Foton saatinde de ispatladığımız şekliyle T üssü zamanı T0 zamanına göre şu şekilde etkilenir. T üssü eşittir T0 çarpı karekök içerisinde 1 eksi V kare bölü C kare. Bu da eterden geçen bir saat için zamanın nasıl genleştiğini göstermektedir. Hareketli referans çerçeveler için. Özetle bu sembolik ifadeler Lorentz teorisinin ve özel göreliliğin temel kavramlarını ve onların zaman, kütle ve hız gibi fiziksel özelliklere olan etkilerini temsil etmektedir. Hareket eden elektronların alanının derinliklerine indiğimizde kütle kavramıyla yeni bir açıdan karşılaşıyoruz. Bir elektronun hızlandırılması için değişen bir manyetik alan oluşturulur ve bu da sırasıyla dik bir elektrik alanı üretir. Lenz yasasına göre bu elektrik alanı kendisini yaratan değişimine karşı çıkmakta ve bir bobinin endüktif özelliğine benzer şekilde değişime karşı bir tür direnç ortaya çıkarmaktadır. Bu direnç elektronu hızlandırırken F eşittir eksi lambda A ile tarif edilen bir reaktif kuvvet olarak ortaya çıkar. Burada lambda elektronun yük dağılımına bağlı bir sabittir. Bu bizi elektron için değiştirilmiş bir hareket denklemine götürür. F eşittir m çarpı A artı lambda A eşittir m artı lambda çarpı A. O da eşittir ma. Burada m elektronun hareketsiz kütlesidir ve m eşittir m artı lambda gözlemlenen kütleyi temsil eder. Bu da sözde eter kütlesine karşılık gelir. Bu gözlemlenen kütle parçacığı hızlandırmak için bir kuvvet uyguladığımızda ölçtüğümüz kütledir. Elektromanyetik kütleyi temsil eden lambda terimi eterin etkisi nedeniyle elektronun durgun kütlesine eklenir ve hidrodinamik sürüklenmeye paralellik gösterir. Burada bir sıvının içindeki hareket eden bir küre, sıvının bir kısmının kendisiyle birlikte sürükleyerek onun etkili direncini arttırır benzetmesi kurulabilir. Lambda eşittir lambda 0 bölü karekök içerisinde 1 eksi V kare bölü C kare. Burada lambda 0 bir elektronun elektromanyetik kütlesini temsil eder. Kütledeki bu değişim hızla birlikte elektromanyetik kütlenin ve dolayısıyla bir nesnenin gözlemlenen kütlesi m'nin hız arttıkça eter aracılığı ile şu şekilde arttığını gösteren derin bir içgörüdür. M eşittir m0 bölü karekök içerisinde 1 eksi V kare bölü C kare. Bu kavram eter alıcılığı ile hareketin maddenin temel özelliklerini etkilediği bir evreni göstermektedir. Bu düşünceye göre daha derin bir dalış yaparken zamanın geçişini sayan herhangi bir periyodik süreci yani eterle birlikte hareket eden bir saati düşünün. Her bir birleşen parçacığın kütlesi arttıkça saatin osilasyonları yavaşlar. Bu artan ataletin bir sonucu olmakla kalmaz. Aynı zamanda atomik bağların kuvvet sabiti yani K'yı da etkilediği bir duruma sebep olur. Burada K eşittir K0 karekök içerisinde 1 eksi V kare bölü C kare olacak şekilde değişir. Böylece hareket halindeki saatin osilasyon periyodu da hıza bağlı hale gelir. Yani T eşittir T0 bölü karekök içerisinde 1 eksi V kare bölü C kare. Fiziksel ve kimyasal biyolojik süreçlerle işleyen tüm osilatörler de aynı oranda yavaşlar. Işık hızını Fizeo yöntemiyle ölçümüne dikkate alırsak, ışık hızı etere göre dinginlikte olan bir referans sistemi altında C'dir. Yeryüzünün eter içinden V hızı ile devindiğini varsaydığımızda T1 bir ışık hızı için A'dan çıkarak B'de onu yansıtacak olan aynaya giriş zamanı olsun. Laboratuvarın etere göre devindiğini varsaydığımızda T1 eşittir L bölü C eksi V şeklinde hesaplanır. Geriye dönmekte olan ışık için ise benzer olarak T2 eşittir L bölü C artı V olur. Dünyanın eterden V hızıyla hareket ettiğini varsayarsak, ışığın L yolunda hareket eden yönünde seyahat etmesi ve geri dönmesi için geçen zaman bu hareketten etkilenir ve toplam seyahat süresi de şu şekilde verilir. T eşittir 2L bölü C çarpı 1 bölü karekök içerisinde 1 eksi V kare bölü C kare. İlginç bir şekilde ölçme çubuğunun operasyonel uzunluğu da L eşittir L0 karekök içerisinde 1 eksi V kare bölü C kare şeklinde küçülürken ve saatler de T üssü eşittir T0 bölü karekök içerisinde 1 eksi V kare bölü C kare oranında yavaşlarken hesaplanan ışık hızı sabit kalır. Eterden geçen laboratuvarın hareketine bakılmaksızın. Buradan T0 eşittir 2L0 bölü C sonucunu buluyoruz. Yani hareketli haldeki sistemle hareketsiz haldeki sistem üzerinden ölçülen ışık hızı korunmaktadır.
Bu sonuç laboratuvarın eter ile göreli hızından bağımsızdır. Ama eğer laboratuvardaki gözlemci cetvellerini ve saatlerinin ne olduğunu anlamazsa ve ışık hızını onların değişmemiş olduğu varsayımı altında ölçerse bu hızı 2L0 bölü T0 olarak hesaplayacaktır. Işığın hızının bu değişmezliği ölçme çubuklarının Lorentz küçülmesine ve hareket halindeki saatlerde zamanın genişlemesine rağmen tüm gözlemcilerin aletlerinin doğruluğunu varsayarak Fizeo yöntemiyle aynı ışık hızını ölçecekleri anlamına gelen derin bir sonuca yol açar. Bu keşif Fizeo deneyinin sonucunun dünyanın eterden geçen hızını belirlemek için kullanılamayacağının temel prensibini vurgular. Çünkü ölçülen ışık hızı bu hareketten bağımsızdır ve değişmezdir. Bu zamansal genişleme sadece mekanik ve elektromanyetik osilatörlerle sınırlı değil, kimyasal ve biyolojik süreçlerle de dahil olmak üzere tüm süreçlere yayılmaktadır. Ve böylece zamanın akışının kendisinin eter aracılığı ile hareket ile modüle edildiği bir evreni ortaya çıkarmaktadır. Bu anlatıda uzayın daralmasından zamanın genişlemesine doğru bir yolculuk yaptık ve eterin elektromanyetik olaylara aracılık etmedeki rolüne değindik. Lorentz'in katkıları kökleri eter kavramına dayanmakla birlikte Einstein'ın genel görelilik, özel görelilik hakkındaki devrimci fikirlerinin önünü açtı. Bu, eterin gizemini daha da açığa çıkardı ve evrenin dokusunun daha derin anlaşılmasına zemin hazırladı. Bu keşif kalıcı bilgi arayışının bir kanıtı olarak hizmet ediyor ve bizi merak ve entelektüel tevazu duygusuyla evrenin gizemleri üzerinde düşünmeye davet ediyor. Şimdi de ışığın davranışının bazı temel ilkelerini anlamamıza yardımcı olan foton saati deneyini, iki sabit ayna arasında sıçrayan bir fotonu simüle eden MATLAB kodunda animasyon şeklinde gösterelim. Bir fotonun yani bir ışık parçacığının birbirine bakan iki ayna arasında sıkışıp kaldığını hayal edin. Bu foton ileri geri hareket ederek her aynaya sonsuz bir şekilde çarpıyor. Parametreler ayna mesafesi, foton hızı, zaman adımı, sıçrama zamanı ve toplam zaman görselleştirme amacı ile uygun şekilde normalize edilerek ayarlanmıştır. Fotonun konumu hızına ve yönüne göre güncellenir. Fotonun aynaya çarptığı kontrol edilir. Çarptı ise yönü tersine çevrilir. Foton burada aynaları gösteren siyah çizgiler arasında hareket eden kırmızı bir nokta olarak temsil edilmiştir. İkinci senaryoda ise aynaların kendileri dikey olarak belirli bir hızda hareket ediyor. Bu senaryo yalnızca fotonun yolculuğunu değil, aynı zamanda yolun hareketli sınırlarla nasıl etkileşime girdiğini de gösteren dinamik bir ögedir. Dikey sınırlar animasyon boyunca aynaların yukarı doğru yolculuğunu takip edecek şekilde dinamik olarak ayarlanmıştır. Foton, aynalar arasında beklendiği gibi üçgen bir yörüngeyi izlemektedir. Her karede fotonun yatay konumu, hızına ve yönüne göre güncellenir. Aynalar dikey olarak hareket eder ve foton da aynaların dikey konumuyla senkronize kalmasını sağlar. Aynalarla yatay çarpışmalar kontrol edilir. Foton bir aynaya ulaştığında yönünü tersine çevirerek geri döner. Aynalar siyah çizgilerle, foton ise bu gelişen ortamda dinamik olarak hareket eden kırmızı bir nokta ile tasvir edilmektedir. Bu anlatı aracılığıyla mekaniğin ve elektrodinamiğin manzaralarını dolaşarak uzayı, zamanı ve ışığı birbirine bağlayan güzel bir simetriyi ortaya çıkardık. Eterin iprikleriyle örülmüş bu evrende ışığın hızının sabitliği, fiziksel yasaların birliğinin bir kanıtı, uçsuz bucaksız bilim beğeni anlama arayışımıza yol gösteren bir işaret ışığı olarak durmaktadır. Matematiksel zarafet ve felsefi derinlikle dolu olan bu yolculuk bizi evrenin gizemlerine hayran kalmaya davet etmekte ve varoluşun karmaşık dokusu içindeki yerimizi hatırlatmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.